Güncel piyasadan herkese merhabalar. Birbirinden değerli alanında uzman konuklarımız ve firmalarımızla sizlerin karşısında oluyoruz efendim. İlk konuğumuz FMT Türkiye araç filosu kullanan kurumsal şirketlere dijital filo yönetimi, destek ve danışmanlık veren firmamızın sahibi Dilek Hanım sizlerle beraber. Bakalım başarı hikayesi nasıl başlamış, sizlere neler katmışlar, kendisinden dinliyoruz. Efendim, güncel piyasa alanında kendini ispat etmiş global bir şirketi ağırlıyor ve şirketimizin CEO'su Dilek Hanım var yanımızda. Merhabalar. Merhaba. Birazcık kendinizden, başarı hikayenizden bahseder misiniz? Tabii. Dilek Sultan Ayan, Türkiye'de markası altında şirketimiz ve CEO'luğunu yapıyorum. İngiltere'de yine aynı şekilde markası adı altında şirketimizin direktörlüğünü yapıyorum ve yöneticiliğini yapıyorum. Yaklaşık 22 yıldır sektörde, otomotiv sektöründe teknoloji tabanlı, kendi alanında yenilikçi konularda girişimler yapıyoruz. Bu ikinci girişimim diyebilirim. 2008 yılından bu yana devam ediyor. Türkiye'de ve 2016 yılından bu yana kendimi tanımlayacak olsam en doğru bölüm teknoloji aşığı, insan ilişkilerini çok seven ve aynı zamanda sürekli konularla ilgili nasıl geliştirme yapabilirim diye odaklanan biriyim diyebilirim. Efendim, başarı dediğiniz şey öyle sıradan gelmiyor. Emek vererek, çaba göstererek ve her geçen gün büyüyerek. Dilek Hanım'ın çok güzel bir sözü var röportaj öncesi. Aslında işimizde herkes işimizin sahibi. Çünkü biz güzel beyinler, güzel fikirler üretiyoruz diyor. Azıcık da misyonunuzdan ve ekibinizden bahseder misiniz? Tabii. Çok teşekkür ederim değindiğiniz için o noktaya öncelikle. Evet, bizim için aslında şirketin sahibi bütün ekibimiz. Çünkü herkesin çok büyük emeği var ve biz bir bütün, bir aile olarak görüyoruz ve bunun uzantısı olarak müşterilerimiz de aslında bu ailenin bir parçası gibi. Biz de onların bir parçası olmaya çalışıyoruz. Başarı hikayesi olarak kendimizi görüyor muyuz? Evet, görüyoruz. Çünkü sıfırdan başladık, hatta eksiyle başladık. Olmayan bir sektörde, olmayan bir alanda market yarattık, farkındalık yarattık, kendimizi kanıtladık ve çok uzun yıllardır, 10 yılı aşkın süredir de sözleşme yenileyerek devam edebiliyoruz ki kurumsal yapılarda bu oldukça iddialı bir süreç diyebilirim. Aynı zamanda verdiğimiz hizmetleri kendi teknolojimize dayandırarak sunuyoruz. Cihazlar kullanmıyoruz ya da dışarıdan aldığımız third party yazılımlar kullanmıyoruz. Tamamen bütün ekip içeride çalışıyoruz. Verdiğimiz hizmet aslında kurumsal şirketlerin, bunu 50 araç ve üstü de diyebiliriz. Fakat bizim şu anda bünyemizde 200 araç ve üstü şirketler var. Ama 50 araç ve üstüne de yavaş yavaş evrilmeye başlıyor süreçler, insanlar farkına vardıkça. Kiralık veya özmal araç filosu kullanan kurumsal şirketlerin tedarikçilerini, sürücülerini, kanuni mevzuatlarını, performans yönetimini, sürücülerin İSG kapsamındaki denetimlerini, geliştirmelerini sağlayan, denetleyen ve bunları iyileştirmek için teknolojiyi application'larla, software'le kullanan ve müşteri bazlı da bunu sürekli flexible bir şekilde geliştirebilen bir şirketiz. Ve bir o kadar da şahane bir şekilde beyin fırtınasıyla dijital dünyanın huzurunda bayağı hızlı bir hizmet veriyorsunuz. Efendim, her zaman söylerler bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz, mail yoluyla ulaşabilirsiniz, telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz derler. Ama ve lakin her zaman istediğiniz kişilere ulaşamazsınız. Biraz da ulaşabilirliğinizden, kişilere verdiğiniz kurumsal hizmetten bahseder misiniz? Tabii. Sürücü tarafında ulaşılabilir olmak bizim için çok önemli ve %99'un üzerinde bağımsız yapılan anketlerle müşteri memnuniyetimiz var. Bunun ulaşılabilirlik hızı çok önemli. Bizim 2,5 dakika kuralımız var. Sürücü bizi aradığında 7/24 365 gün kaza kriz anında mutlaka bize o süre içerisinde ulaşır. Bunu sağlamak nasıl mümkün?
Telefonla ulaşmak çok tercih edilen bir yöntem ama WhatsApp entegrasyonundan tutun da application'lardan ve birçok diğer ulaşılabilecek bütün iletişim kanallarından aslında entegre çalışan bir sisteme sahibiz. O sürücüler her zaman o alıştıkları kalifiye, konusunda uzman, kaza kriz anında A'dan Z'ye hizmet verebilecek olan ekibimize ulaşıyor. Bunu nasıl sağlıyoruz? Ölçümlüyoruz. İhtiyacı, gelen talebi ölçümleyebildiğimiz için ihtiyaca uygun, kalifiye iş gücünü paylaşımlı kutu içerisinde her an kullanıyoruz. Geldiğimiz noktada sadece teknolojiyi, bir şeyleri yaptık demek için değil, gerçekten dünyada karbon ayak izimizi düşürmek için de kullanıyoruz ve kalifiye iş gücünü paylaşarak kullanmak kurumsal şirketlerde hem bütçesel rahatlama sağlıyor hem de kendi iç yapıları içerisindeki masadan tutun da birçok konuda kullandıkları alanda tasarruf etmelerini sağlıyor. Eşittir sürdürülebilirlikte %100 devam ediyor. Anladığım kadarıyla yurt içi, yurt dışı, international markalaşan bir firmasınız. Doğru. Türkiye'de kendi alanında zaten yeni bir market oluşturmuş olduğumuzu, kendi yaptığımız projelendirme altyapısıyı da çok rahat söyleyebilirim. İngiltere'de de 2016 yılından bu yana aynı zamanda İngiltere Filo Yöneticileri Derneği'nin aktif bir üyesiyiz. Orada sertifikasyonlarımızı tamamladık, gerekli eğitimleri aldık ve Avrupa'daki filo yapısını, Avrupa'da 50 yılı aşkın süredir yönetilen ve artık kurumsal şirketlerin ayrılmaz bir parçası olan bu filo yönetimi hizmetini İngiltere'deki model, Avrupa'daki modelle de orada özümseyip, orada kullanıyoruz zaten, küçük farklılıklar olsa da ama aynı zamanda bazı şeyleri kervan yolda düzülür demeden burada denenmiş, daha o attan düşmeden öğrenerek ve buradaki kültürü de çok uzun yıllardır çok iyi bildiğimiz ve tecrübeli olduğumuz için birleştirerek çok unik, çok farklı bakış açısıyla hizmetler sunuyoruz. Bu da tabii marka olarak her yerde öncü, bu pazar için, bu alan için olmamızı sağlıyor. Efendim aslında bir şirket hayal ettiğiniz zaman dış cepheden hiç destek almadan kendi yazılımlarıyla beraber sizlere harika hizmetler veriyorlar ve kendiniz ayrıca bir yazılım şirketisiniz. Doğru. Biz aynı zamanda bir yazılım şirketiyiz. Dışarıya yazılım satmıyoruz. Tamamen kendi müşterilerimizin ihtiyaçlarını çözümlemek ve kendi hayal ettiğimiz noktaya getirebilmek için sektördeki o üst çıtayı yaptığımız bir uygulama. Yazılım ekibimiz içeride, kendimiz talepleri ölçüyoruz ve sürekli olarak geliştiriyoruz. Zaten durduğunuz an marketin dışındasınız demektir. Yani bugün köfte de satsanız teknolojiyi arkanıza almanız lazım ki bizim işimizde teknoloji olmadan bu mümkün değil. Hazır bu kadar çalışanlar, sürücüler hakkında bir şeylerden bahsettiniz. 100 metre dahi aşağıda olsa her şekilde sürücümüze ulaşıyoruz diyorsunuz. O zaman anlıyorum ki firma olarak iş sağlığı güvenliğine de sonsuz dikkat ediyorsunuz. Kesinlikle öyle. İş sağlığı ve güvenliği sürücü yönetiminin, şirketlerin, kurumsal şirketlerin ayrılmaz bir parçası. Sadece çalışanları için değil, aynı zamanda araç kullanan çalışanlar olduklarından dolayı sahadaki diğer kişiler için, üçüncü kişiler için de aslında iş sağlığı ve güvenliği önemli. Bunu sağlamak için de bir numaralı kural, güvenli sürücü yaratmamız gerekiyor. İlk önce önlem. Peki bu kadar şahane ilerlemiş bir iş kadını olarak girişimci hanımlara, girişimci dostlara sizi pik yaptıran nokta nedir? Buraya getiren nokta nedir ve önerileriniz nedir? Evet, çok güzel bir soru. Çok var. Tabii yol uzun. 20 yıllık bir girişimcilik hikayesinden bahsediyoruz. Ama ilk önce şunu söylemek isterim. Başarısızlıklar dediğimiz şey aslında başarısızlık değil bence. Yani klişe bir laf olsa da gerçekten bunun altını dolduralım. Nasıl doldururdum ben? Bir şeyi, bilmediğiniz bir şeyi, çok iyi bildiğinizi düşündüğünüz bir şey bile olsa deneyimini bilmiyorsunuz. Yani diyelim ki ben bir konuda çok ciddi eğitim aldım, çok iyi biliyorum ama henüz deneyimini bilmiyorsam, her toplumda, girdiğim her kitlede, her markette bu değişecektir. O deneyimi yaşamadan, çarpışmaya girmeden aslında ben doğru yolu bulamayacağım. 2 olur, 3 olur, 4 olur. Bunlarla iyiydim. Yani çok çarpışma yaşadık. Kesinlikle bu iş olmaz, hayatta tutmaz. Yani sattığınız ya da yapmaya çalıştığınız şey gerçekten çok gereksiz diye çok toplantıdan da kalktım. Ama kişilerin beni sınırlamasına asla izin vermedim. Yani ne yaptığımı biliyordum ama her şeyi herkese satmayacağımı ve satamayacağımı da biliyordum. Çünkü pazar çok büyük. Bende evet bu var. Sahip çıktığım zaman, girişime inandığım zaman o yaşadığım,
tamamen artık inandığım ve sonuna kadar götürdüğüm bir hedef oluyor. Bir diğeri ise İngiltere pazarına girmekte. Çok büyük bir hedefti. Çünkü yepyeni bir ülke, yepyeni bir pazar. İlk önce 2 yıl onun araştırmasını yaptık. Dernekle temasa girdik. Bunların hepsi aslında işte o çok ciddi girişimler, denemeler, adım ve vazgeçmemek, devam etmek. Sonra da doğru partnerleri bulmak. Doğru partnerlere, büyük kurumsalda doğru güvenceyi vermek aslında bizi bugüne getirdi. Ama kesinlikle teşekkür etmeliyim ki ekibim. Yani ekip olmadan ne yaparsanız yapın, arkanızı döndüğünüzde ben ekibime arkamı dönüp bir ay uzaklaşabilirim. Yani çok iyi biliyorum ki o oturmuş kültür, zaten kurumsallık bir kültür. Sahip çıkarlar, yapılması gereken her şeyi gayet iyi götürürler. Burada da çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum ekip olarak da. Şahanesiniz, başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Efendim, kendisi başarılarını çok güzel ifade etti. Global bir şirkette markalaşan bir yolda ilerliyorlar. Biz onlara başarılar diliyoruz. Güncel piyasaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.